100 birim olan bir havuzun içerisinden 50 birimi çıkardığınız zaman o 50 birimin o havuza katacağı iyiliği, aklı, fikri, inovasyonu, üretimi ne katacaksa onu çıkarmış oluyorsunuz zaten. Bir kere insanların çok pratik mantıkla bunu anlaması lazım. Erkek kadın diye ayırt etmiyorum. Binance Türkiye Teknolojide Kadın Akademisi, ülkemizin dört bir yanındaki kadınları Web3 ve finansal teknolojiler alanında eğiterek geleceği şekillendirecek Web3 alanında onlara fırsat eşitliği tanımak için hazırladığımız bir program. Projenin çıkışı hem benim kişisel olarak kendi yaşadığım tecrübeler, hem ekibimdeki diğer kadın arkadaşlarımın yaşadığı tecrübeler, hem de finans ve teknoloji alanında kadınların temsiliyet oranlarının çok düşük olduğunun datasal olarak görmemizden dolayı ileri geliyor. Dediğim gibi kripto ve blockchain hem kapsayıcı hem çeşitliliği destekleyen bir alan ama maalesef çeşitlilik şu anda yok. Dilerseniz önce ülkemizde pek çok alanda şahit olduğumuz cinsiyet dengesizliği konusuyla başlamak istiyorum. Pek çok alanda biz buna zaman zaman şahit oluyoruz ama sanki konu blok zincir gibi, Web3 gibi, yapay zeka gibi ya da kripto varlıklar gibi teknolojiler olduğunda biz bu dengesizliği biraz daha fazla hissediyoruz gibi düşünüyorum. Önemli bir sorun ve biz bu sorunu ortadan kaldırmaya yönelik somut adımlar atmak istedik. Çıkış noktamız aslında budur. Binance Türkiye olarak bu konuda attığımız en önemli adım, yani seneler sonra bile bizim gururla anlatacağımız, iyi ki yaptık diyebileceğimiz projemiz Binance Türkiye Teknolojide Kadın Akademisi. Aslında her şey 2023 Mart ayında gerçekleşti. Mart ayında Kadınlar Günü yaklaştığı bir süreçte dedik ki biz bu kadınlar için bir şey yapmamız lazım. Sadece erkek egemen bir sektör olmamalı. Burada çok fazla kadın da var ve daha fazla da olabilir. Biz bunu motive edecek, bunu başlatacak bir hareket gerçekleştirmeliyiz. Bu noktada birçok fikir geldi önümüze. O sırada ben de bir tweet attım ve dedim ki eğer biz kadınları eğitmek istesek, bir finansal eğitim versek, finansal okuryazarlık eğitimi versek, acaba kimler katılır? Bu tweet'e oldukça fazla etkileşim geldi ve bu etkileşim sayesinde biz dedik ki tamam doğru yoldayız. Ancak bu doğru yolda giderken yanımıza çok iyi bir partner gerekiyor. Ve bu partneri öyle bir seçmeliyiz ki bizim gibi dinamik, enerjik ve gerçekten bizim gibi çok fazla konuda bilgili bir ekip olmalı. Ve bu noktada Zehra Hanım ve ekibiyle tanıştık. Ne kadar doğru bir birliktelik. Bu programa başladık ve o enerji, o başta başladığımız enerji hiç sönmedi. Muazzam bir katılımla, muazzam her gün büyüyerek, güçlenerek, Anadolu'nun her tarafını kapsayarak kadınlarımızı dijital finans ekonomisinde güçlendirmek, kripto dünyasında hareket edebilir hale getirmek, o boş boş baktıkları kripto ekranlarına anlayarak, bilerek, hatta kafalarında analiz ederek bakmalarını sağlayarak Anadolu'da turlar yaptık, eğitimler yaptık. Orada bir orta yaş üstü bir kadının dijital cüzdan sahibi olduğunda dönüp evladım ben artık hiç kimseye bir şey sormam. Üstelik de sizin influencerlarınızı da dinledim, Filiz ablayı dinledim, Kamile Hanım'ı dinledim. Ben artık alır başımı giderim, kendim de bu işi yaparım demesi de çok güzel bir anekdottu benim için Hatay'da. Kadın Akademimizi 8 Mart 2024 tarihinde ilk duyurduk ve başlattık. İlk gittiğimiz offline şehirde Hatay'dı. Çünkü biliyorsunuz bir önceki sene hepimizi derinden sarsan bir deprem oldu. 11 ilde maalesef büyük kayıplar verdik. İstedik ki biz buradan başlayalım. Çünkü bir anlamı olmasını istedik. Gerçekten temsil edilemeyen düşük temsilli kadınlara da ulaşmak istiyorsak bunun için en güzel yol bizce deprem bölgelerinden başlamaktı. O yüzden Hatay'a gittik.
Hatay'da hiç beklemediğimiz bir ilgiyle karşılaştık. Uzun süredir çalıştığımız bazı eğitmenler vardı. Bu eğitmenler kriptoyu çok iyi biliyorlar, çok iyi teknik analiz anlatabiliyorlar. Bunun psikolojisine çok hakimler ve çok güzel örnekler. Mete hocamız, Ali hocamız, Kıvanç hocamız, Kamile hocamız, Filiz hocamız, Gülen hocamız, Bertu hocamız, son olarak da Altı hocamız katıldı nefes egzersizleri vermek için. Kızlarımızla çok keyifli eğitimlerimize devam ediyoruz. Derneği kurduğumda şunu söyledim. İşimiz insan, işimiz teknoloji. Ve dedim ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çözerse eğer, yani bu konu tamamen ortadan kalkacaksa bunu yetenekleriyle, bilgisiyle, cesareti ve tecrübesiyle seçilecek şekilde teknolojide kadın çözer dedim. Bu şu demek, kadınlara da buradan çağrı demek, teknoloji alanında güçlenen, üretime, yaratıma giren kadın hiçbir eşitsizliğe uğramaz. Çünkü teknolojinin insana ihtiyacı var. Kripto para piyasaları birçok piyasada da olduğu gibi genellikle paydaşlar bakımından, yani bu işle ilgilenenler, toplantılara katılanlar ve bu işte isim sahibi olanlar genel olarak erkek, evet. Ama kadınlar da hiç azımsanacak bir sayıda değil ve giderek sayıları artıyor. Ve ben burada şunu görüyorum aslında, birçok kişi belki böyle düşünecektir. Kadınların farklı bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum her alanda olduğu gibi. Çünkü İşlemlerde, trade işlerinde, yani para kazanma, bu işten para kazanma işlemlerinde hep aynı tarz teknikler deneniyor. Ve bizim hep bir alfaya ihtiyacımız var. Alfa farklı, hiç bilinmeyen, daha önce düşünülmeyen bir bakış açısı. Bunu da kadınlar bence çok sistemli bir şekilde yapıyor. Yani bunu araba kullanmaktan tutun veya yemek tariflerinde de belli algoritmalara, kurallara yönelik adım adım işlemler yapan kadınlar görüyoruz. Kadınlar bence erkeklerden çok daha disiplinli ve kurallara uymayı daha kabul eden, daha çabuk uyum sağlayan insanlar. Ve onlarda bu çok önemli bir avantaj oluyor, özellikle piyasalar için. Bu iki birleşen zaten bizim piyasalarda başarı için olmazsa olmazlarımız. Ben bu tarafta onların bırakın dezavantajı veya geride kalmasını, avantajları olduğunu ve çok daha kolay erkeklerin önüne geçebileceklerini düşünüyorum. Blockchain sadece bir merkeziyetsizlik değil, aynı zamanda çeşitliliği içinde barındırır. Günümüz dünyasına baktığımız zaman bu sektör içindeki bireylere ne yazık ki kadın hakimiyetinin son derece düşük olduğunu görüyoruz. Biz Binance Türkiye olarak ilk kurulduğumuz andan şimdiye kadar geçtiğimiz 5 sene boyunca erkek egemen olan bu yapıda kadınların bir adım önüne çıkması, onların daha fazla aktif olarak rol alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için farklı projeler ile sürekli topluluğumuzun yanına gelip topluluğumuzu kadın olarak, kadın sayısı olarak daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Teknolojide Kadın projesi de bunlardan bir tanesi. Bir senede 1000'den fazla kadını blockchain ve blockchain'in geleceği ve farklı konularda başarılı bir şekilde eğittik. 5 sene içinde de 5000 kadına ulaşmayı planlıyoruz Binance TR olarak. Bu alanda adım atmak tabii çok önemli ama oldukça da zor bir konu. Pek çok engel var. Fırsat eşitsizliği, mentörlük imkanlarının yetersizliği, sektörel ön yargılar gibi aşılması gereken pek çok engel var. Bu nedenle kapsayıcı eğitim programları düzenlenmesi lazım. Kadınlarımızın istihdamını arttırıcı, buna yönelik politikalar düzenlenmesi lazım. Ve belki de en önemlisi kadınlara yönelik eğitim ve mentörlük programlarının hazırlanarak onlara eşit bir şekilde sunulması lazım. Bu akademimizle birlikte birçok kadına çok farklı alanda kariyer fırsatı sağlamış olduk. Aynı zamanda birçok kadınımız için kendi yatırımlarını yönetebilmelerine fırsat sağladık. Aslında çok fazla bir emek sarf etmeden ya da kariyerlerini yönlendirmelerine gerek kalmadan bile yatırımlarını bu alana yaparak kendileri de finansal özgürlüklerini elde etmeleri adına çok büyük bir adım attılar. Peki bu öğrencilerimize ne oluyor? Bu öğrencilerimiz Teknolojide Kadın Akademisi'nin veri bankasına kaydoluyorlar. Bunun akabinde de mentorluk desteği alıyorlar, iş imkanlarına başvurabiliyorlar,
Yine farklı sektörlerdeki yöneticilerden mentorluk alabiliyorlar ve Vintek'in içindeki Teknolojide Kadın Derneği'nin içerisindeki başka programlardan da yararlanabiliyorlar. Bizim hedefimiz 2025 yılı sonunda 2025 tane genç kızımıza, genç kadına eğitim vermek. 5 sene içerisindeki taahhüdümüzde 5000 tane kızımızı bu alanda eğitmek, onları teşvik etmek. Web3 dünyası geliyor ve bu Web3 dünyasının şu an biraz ağır kalmasının sebebi erişim. O işte telekom operatörlerinin bize anlattığı 3G, 4G, 5G gibi erişimler ki bunlar şu anda önümüzdeki dönemde 6G, 7G ciddi bir erişim devrimi yaşayacağız. Bu erişimlerin az olması sebebiyle durgun ama çok büyük bir şekilde patlayacak ve biz bu dijital paralarla, daha doğrusu temassız ve tamamen dijital bir para birimiyle ya da birimleriyle bir kripto dünyasında onun yarattığı servis, ürün ve değerler üzerinden hareket ederek yaşantımızı artık farklı bir formda sürdüreceğiz. Şimdi bunların hepsi bitti teknoloji çağında. Bakın ne yazıyor orada? Solopreneurship kavramı geldi artık. Hani eskiden derdik ya bir kasa bir masa. Şu anda bir masa, bir bilgisayarla bir kadın teknik işlerini halledip, logosunu yapıp, kurumsal sunumunu hazırlayıp, strateji sunumunu hazırlayıp, beyin fırtınasını yapıp, fikri çıkartıp, şirketinin jingle'ını yapıp, küresel yayılım için iletişim politikasını belirleyebilir ve şirketinin içindeki her işlemi yapabileceği şey artık bizim yapay zeka ile elimizin içinde. Önce kripto varlıklardan korkma aşamasını geçiyorlar. Korkma aşamasını geçtikten sonra kripto varlıklar ya da blok zincir teknolojisiyle neler yapabileceklerine dair bir farkındalığa varıyorlar. Onun ötesinde kendi yatırımlarını yapabildikleri gibi çevrelerinde aslında finansal özgürlüğe nasıl ulaşabilecekleri konusunda artık bir fikir önderi, bir eğitici konumuna gelebiliyorlar. Bu büyük bir süreç. Her teknolojik kırılımda aslında bu tip süreçleri görebiliyoruz. Önce bilmediği şeyden çekinme, belki bir nebze korkma, ardından öğrendikten sonra güven geliştirme, güven geliştirdikten sonra o sektöre girme ve o sektörde nasıl yer alacağına dair kendisine bir yol çizme. Bu kripto varlık borsasında kendi yatırımlarını, birikimlerini değerlendirmek yolunda da olabilir ya da blockchain teknolojisiyle bambaşka kullanım alanlarına gidecek teknolojiyi üretmek de olabilir. Biz tüm bu spektrumda aslında büyük bir açlık olduğunu, büyük bir öğrenme açlığı olduğunu gözlemliyoruz ve bu açlığı gidermek için de doğru, güvenilir bir kaynak olmaya gayret ediyoruz. Yani kadınlar gerçekten bilgiye açlar ve böyle farklı bir sektöre girdikleri için oldukça heyecanlılar ve nasıl, nereye koşalım, nereden yardım alalım diye o kadar bir coşkuyla bizi dinliyorlar ki 2 saatlik bir yayınımız var. O 2 saatin nasıl bittiğini biz anlamıyoruz ve devam etmek istiyorlar. Ve biz onlara şunu söylüyoruz, hani biz burada size eğitim verdik ama bu eğitimle bu burada bitmedi. Bize her şekilde Twitter'dan, Telegram'dan ulaşabilirsiniz. Biz her zaman sizin yanınızdayız. Her zaman destek oluruz. Biz bunu söylediğimizde onlar gerçekten çok mutlu oluyorlar. Sanki bizden güç, destek alıyorlar. Bu benim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Başları dara düşse mutlaka bir şekilde bana ulaşıyorlar ve onları yönlendirmeye elimden geldiğince gayret ediyorum. Onları hiçbir zaman için yalnız bırakmamaya gayret ediyorum. Çünkü bu yolculuk kısa bir yolculuk değil, uzun bir yolculuktan bahsediyoruz. Bu sektöre ilk girdiğimde benim yanımda kimse yoktu. Sadece bir arkadaşım vardı. O arkadaşım sayesinde birazcık olsun dirildim. Fakat şu anda insanların danışabileceği birçok kişi var. Gerçek anlamda profesyonel olarak bu işi yapan, iyi ya da kötü hiç fark etmez bir şekilde danışabilecekleri insanlar var. Aslında onlar şu an çok şanslı ve bu şanslarını da en iyi şekilde değerlendireceklerine eminim. Sözün özü, hiçbir öğrencimi yalnız bırakmıyorum. Her zaman için onlara her halükarda yardımcı olmaya gayret ediyorum. Yani onları denize atıp hadi yüzmeyi öğrenin diyoruz ama sıkıştıklarında da can simitlerini fırlatıyoruz mutlaka.
tekrar sizlere hoş geldiniz diyorum. Umarım sizin için çok güzel bir eğitim olur. Umarım çok verimli olur. Sonrasında da ne olursunuz bizle iletişiminizi kesmeyi bırakmayın. Hoş geldiniz tekrar. Bizim akademimizdeki eğitimlerin %70'i şu ana kadar online eğitimlerdi. %30'unu da biz offline eğitim olarak yaptık. Bunu yaparken tabii hem lojistik zorluklar hem de online eğitimde bir seferde daha fazla kadına ulaşabiliyorsunuz. Online eğitimler genelde 4-6 haftaya yayılan eğitimler, daha uzun soluklu eğitimler. Hem ders saatlerinin daha fazla olduğu, hem interaksiyonun daha fazla olduğu. Çünkü daha rahatsınız, zaman var, online'sınız, hocaların zamanlaması, kızların zamanlaması vesaire. Daha uzun bir zaman dilimine yayılıyor. Offline eğitimlerimiz ise genelde 2 günlük bootcamp'ler şeklinde yapıyoruz. Lojistik sebepler dolayısıyla. Online eğitimlerde pekiştirme bana göre daha iyi oluyor. Pratik yapma şansları olduğu için. Ama offline eğitimlerde de bizi görüyorlar karşılarında kanlı canlı. Ben birebir ilişkinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz, dertlerini anlatıyorlar, kariyer yolumuzu soruyorlar. Orada bambaşka bir iletişim oluyor bence. Teknolojide Kadın Akademisi'ne uzun süredir eğitmen olarak destek veriyorum. Aslında burada kadınların blockchain ve Web3 alanında katılımını, farkındalığını arttırma yönünde çalışmalar yapılıyor. Ben de küçük bir köşesini tutma fırsatım oluyor. Ağırlıklı Web3 teknolojilerinde o kullanıcı deneyimi, yani Web3'e bir user olarak, bir kullanıcı olarak adapte olurken bu işin borsasından, cüzdanından tutun da merkeziyetsiz uygulamalarına kadar neler yapabileceğimizi Teknolojide Kadın Akademisi'nde anlatmaya, deneyimlemeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Hala da aktif bir şekilde destek olmaya devam ediyorum. Teknik analize giriş şeklinde bir eğitim verdim. 2 saatlik bir eğitim verdik. 1 saatini ben anlattım. Ve teknik analiz nedir? Bunu anlatmaya başladım. Yani gerçekten aslında kadınlarda ben şunu görüyorum. Borsa diye görüyorlar. Hani kripto piyasasını çok farklı görüyorlar ve buradaki kadınların yapabileceği bir şey olmadığını, parayla ilgilenmek bizi ilgilendirmiyor diye düşünen kadınlar da artık ya ben nasıl yapabilirim, bunu öğrenmem lazım, teknik analizi bize sevdirdiniz, biz de öğrenelim diyen kadınları duydum. Teknolojide Kadın Akademisi adı üzerinde teknolojiyle ilgili hanımefendilerin katıldığı eğitimler aslında. Ve bu eğitimlerde de birçok teknolojik yenilikle ve teknolojiyle ilgili bilgiler verilmeye çalışıyor. Ben de buradan yola çıkarak teknolojinin bu hayatımızdaki hızlı değişiminin, her alandaki bu değişimini ortaya koymaya çalıştım. Onları bir anlamda bu tarafa doğru bir uyarı niteliğindeydi. Teknolojiyle birlikte hayatımızın ne kadar değiştiğini ve ne kadar aslında bazı şeylerin kolaylaştığını göstermeye çalıştım benim eğitimlerimde. Tabii ki bütün eğitimlerin hepsi farklı dallarda ve farklı alanlarda olduğu için bu da bütünleyici bir taraf oldu. Algoritmik işlemler tarafında ben katkılar sunmaya çalıştım. Başarılı öğrenciler var diyeyim her yaştan. İlk başlarken teknolojide kadın eğitimini sadece üniversite son sınıf öğrencilerini kabul ediyorduk. Sonrasında neden her yaşta kadınları almayalım diye düşündük ve şu anda her yaştan kadın öğrencilerimiz var. Avukat var, doktor var, ev hanımı var, çocuğuyla beraber dersi dinleyen var, kulaklığı kulağında metroda eğitime katılan var. Hatta son eğitimde bir tane öğrencimiz var, günde 13 saat çalışıyor. Ve bu eğitim için patronlarından özel izin aldı, fedakarlık yaptı. Kriptonun içine girerek bu işte alım satımı öğrenerek, alım satımı öğrendikten sonra kendisi kendi finansal özgürlüklerini kazanıp annesinden babasından para almayan bir sürü öğrenci kızımız var. Boşanmış anneler var. Kendilerini bir şekilde hayatlarını idame etmeleri gereken fakat trade yapmaya başladıktan, yani alım satım yapmaya başladıktan sonra hayatlarının konforunu biraz daha artıran insanlar var.
hiç çalışmayan, bu zamana kadar hiç iş tecrübesi olmayan fakat alım satım yapmayı öğrendikten sonra hayatlarında ciddi anlamda paralar kazanan insanlar var. Bunların örneklerini sıralamak gerçekten mümkün değil çünkü çok fazla var. Ve bunlara dediğim gibi şahit olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü şöyle düşünün, bir bahçedesiniz, çorak bir arazidesiniz. Bu çorak araziye elinizdeki ağaçları veya tohumları dikiyorsunuz. Sulamaya başlıyorsunuz, gübreliyorsunuz ve sonrasında onların büyüdüklerini görüyorsunuz. Belki 5-10 sene sonra meyve veren bir ağaç haline geliyorlar. İşte onları görmek için ben buradayım. Her sosyoekonomik ve her yaş aralığında kadından inanılmaz derecede bir ilgi olduğunu gözlemledik. Yani kesinlikle ve kesinlikle finansal olarak özgürlüğün aslında teknolojiden geçtiğine vakıf olan, bunun bilincinde olan ama bunu nasıl yapacağına dair bir bilgisi olmayan çok büyük bir kitle var. Bu çoğunlukla evde oturan kadın da olabilir, ev işi yapan kadın da olabilir. Normal işinde gücünde olan yani bir memur da olabilir, bir öğretmen de olabilir. Hangi meslek grubundan olursa olsun aslında kadınların her koşulda yeni bir çıkış yolu aradığına dair bir iştah olduğunu gördük. Bu bizi çok sevindirdi, öncelikle şaşırttı. Bu kadar geniş bir yelpazede bu kadar yoğun bir ilgi açıkçası biz de beklemiyorduk ama bu yoğun ilgiyi nasıl karşılayacağımız yolunda bizi hem çok cesaretlendirdi bu tepki hem de bu programı genişletme açısından anlamında bize yol gösterici oldu. Aslında kriptoda kadınların kariyere yaklaşımını çok farklı bakış açılarıyla görme ve deneyimleme fırsatımız oluyor. Teknolojide Kadın Akademisi'nde de birçok arkadaş gelip ya ben bu sektörde nerede temsiliyet gösterebilirim ya da nereye yatırım yaparak hangi alanda gelişmeliyim gibi sorularla geliyor. Orada yaptığım en temel yorum şu, kriptonun bence en güzel alanı otodidakt öğrenmeye çok açık olması. Yani otodidakt öğrenme dediğimiz kendi kendine öğrenme, bırakın kadın erkek gibi cinsiyet tabularını, işin üniversite gibi, şehir gibi bütün dezavantajlarını ve sınıflandırma yöntemlerini dışarıda bırakan bir öğrenme tarzı. Dolayısıyla otodidakt öğrenmeyi tanımlayan, çözen bir kadın aday burada işin iletişiminden, pazarlamasından, teknolojisinden, medyasına çok farklı alanlarda kariyer patikası inşa etme şansına sahip. Teknolojide Kadın Akademisi bana en çok özgüven kattı. Çünkü işleri ne kadar doğru, ne kadar gerçek bir şekilde yaparsan o kadar emin adımlarla ilerleyebileceğimizi öğretti diyebilirim. Eğer bir işini doğru yapmak istiyorsan, yükselmek istiyorsan ilk önce eğitimini alman gerekiyor. Zaten bu eğitimin bize kattığı şeylerden birisi mentorlarımız. Bize doğru yolu gösteren, daha geniş pencerelerden bakmamızı sağlayan mentorlarımız da oldu diyebilirim. Kadınlar kripto sektöründe çok daha fazla yer almalı. Çünkü kadınlar teknoloji hayatında olsun, normal iş hayatında çok fazla ciddiye alınmıyor. Aslında asla böyle değil. Kadınlar dünyanın her yerinde, topraktan gökyüzüne her yerde var oluyor. Şöyle ki en kötü bir iş yerinde mobbinglere uğruyor, ciddiye alınmıyor. Eğer bu eğitime devam edersek, kadınlarımıza daha çok eğitim verilirse, kadınların gün yüzüne çıkması çok daha güzel ve kolay olacaktır. Çok güzel konu başlıklarıyla gerçekten çok güzel şeyler öğrendim. Yapay zekaya çok fazla ilgim vardı. Bu vesileyle de burada bulunmuş oldum ve farklı bakış açıları kazandığımı düşünüyorum. Bildiğim yerler de vardı evet ama bilmediğim kısımlar daha çoktu burada eğitimde. Katılıp buradaki eğitimi gördükten sonra yani bilmediğim daha fazlaymış bu alanda, onu öğrenmiş oldum. Bu eğitimde bana ilham veren çok şey oldu. Öncelikle içimde çok büyük bir kıvılcım oluştuğunu fark ettim. Bu eğitim bana ilerleme konusunda fikirler elde etmemde büyük bir rol oynadı. Özellikle de Bitcoin, kripto hakkında bilgi edinmem çok iyi oldu. Merak ettiğim ve ailemin de merak ettiği bir ilgi alanı olduğu için sürekli bana soruyorlardı. Benim açımdan çok faydalıydı. Çünkü ben buraya gelmeyinceye dek bu konular hakkında herhangi bir bilgi sahibi değildim.
ondan bundan duyduğum şeylerle tabiri caizse birkaç bir şey biliyordum. Ama buraya gelip yerinde bu bilgileri öğrenmek benim açımdan çok faydalı oldu. Ve ben ileriki hayatımda da bunun etkilerini göreceğime inanıyorum. Kripto karşı biraz bilgim vardı ama bu teknolojide kadın eğitimi sayesinde çok daha fazla bilgim oldu ve olayın çok daha içine girdim. Sonra çok daha bilmediğim şeyler olduğunu fark ettim ve daha öğrenmeye açık çok daha fazla yerim olduğunu fark ettim. Bu eğitim bana gerçekten bunları çok fazlasıyla sundu. Daha sonrasında eğitimden sonra yaptığımız bir ideaton vardı. Bir fikir bulup o fikri gerçekleştirmeden detaylandırarak sunma gibi bir görevimiz vardı. Bu görevle de gerçekten öğrendiklerimiz çok daha fazla pekişti ve çok daha işimize yarayan bilgiler edinmiş olduk. Aynı zamanda ekip çalışması, sosyal skill'ler bunları da çok daha fazla bana bir şekilde kattı. Finansal teknolojilerle ilgili çok fazla bilgiye sahip oldum. Bana çok daha fazla bilgiler kattı ve açıkçası yapılan etkinliklerde mezuniyetimiz oldu. Orada bir network'ümün çok fazla sağlandı. Çok fazla insanla tanıştım. Her anlamda bana bir şeyler kattığını söyleyebilirim. Gerçekten beni çok dolu bir eğitimdi. Beklentimin kat kat üstündeydi. Büyük bir beklenti içerisine geldim. Dediğim gibi sınavımdan vazgeçerek geldim. Çok büyük beklentilerle geldim ama buranın enerjisi, atmosferi beklediğimin kat kat üzerindeydi. Bütün eğitimcilerimiz mükemmeldi. Hani kelimenin tek anlamıyla mükemmeldi. Bilgilerim daha da iyi bir noktaya geldi. Ben mesela hiç bu alanda kendime bir meslek edinmeyi düşünmemiştim. Ama bugünkü eğitimlerden sonra bunu gerçekten yapabileceğimi, bir gün benim de burada hani eğitim verebilecek konuma gelebileceğim ihtimalini düşündüm. Bu açıdan benim için gerçekten önemli ve kıymetliydi. Çünkü hiçbir zaman hani sadece hani yatırımcısı olurum, işte alıcısı olurum, satıcısı olurum falan tarzında düşünüyorum. Ama bu açıdan da bakmak benim için gerçekten güzel oldu. Daha teorik kısmıyla ilgileniyor da olmak güzel bir şey olacak galiba. Bugün öğrendiğimiz şeyler beni çoğu konuda motive etti. Bu motive olduğum konular da şu şekilde. Ekonomi, finans, bitcoin, çok geniş bir yelpaze. Ve bugün aldığımız eğitimler, bilgiler bu konularda bana yol gösterdi ve bu konuda motive etti. Teknolojide kadınların geri kaldığını düşünüyorum. Bu sadece Türkiye özelinde değil, dünya özelinde de böyle olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerin bu yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Aslında gönül isterdi ki teknolojide erkekleri konuşsaydık ama ne yazık ki kadınları konuşuyoruz. Umarım bir gün erkeklerin azınlıkta olduğu bir durumu konuşuyor oluruz. İlk ödülümüz Binance Türkiye'ye. Ödül almak üzere Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Sayın Harika Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz. Güzel Türkiye'mizin dört bir yanındaki kadınlarımızı eğiterek onlara ve güç alanında fırsat eşitliği sunmak amacıyla hayata getirdiğimiz Binance Türkiye Teknolojide Kadın Akademisi ile bu ödülü almaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın çok çabuk öğrenir, kadın meraklıdır. Kadın yeniliği sever, yenilik bir de avantaj getiriyorsa onu sonuna kadar kullanmak ister. O noktada ben kadınlara şöyle çağrı yapmak istiyorum. Yaşınıza bakmayın. Nerede coğrafi olarak bulunduğunuza bakmayın. İçinde bulunduğunuz şartlara da takılmayın. Çünkü her zaman finans bize lazım. Sürekli öğrenmeniz gerekiyor bu konuyu. Bir kere bu eğitimi alın ve ilk olarak kolunuza bir bilezik takın. İlk bazı öğrenmiş olun. Sonra da özellikle kripto alanında, kripto borsasında, işte NFT gibi, blockchain gibi teknolojilerle ilgili sürekli sohbet ettikleri çok büyük gruplar var. O gruplara katılın. O grupları sürekli izleyerek, hatta oradan duyduklarınızı hemen araştırıp ne olduklarını öğrenerek kendinizi geliştirin. Bir müddet sonra şunu fark edeceksiniz, çok kısa bir müddet sonra siz artık dinleyen, izleyen değil, üreten olacaksınız. Ve bunun sizin mesleki seçiminizde size faydası, çevrenize, ailenize, kendi ekonominize çok büyük bir faydası, bir de entelektüel olarak girdiğiniz ortamlarda sizi başka konuşturacak, size büyük bir özgüven verecek, dünyayı daha iyi anlayabileceğiniz ve insan olarak kendinizle gurur duyup kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz bir forma sokacak.
Kadınlarla daha fazla projeler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu alanda çok fazla onlarla bir araya gelmek istiyoruz. Daha fazla şehre gitmek istiyoruz. Onlarla buluşmak istiyoruz. Onlarla bir masada oturup beraber bir şeyler paylaşmak istiyoruz. Fikir alışverişi yapmak istiyoruz. Onların geri bildirimlerini almak istiyoruz ve o geri bildirimler hakkında çalışmaları başlatmak istiyoruz. Ödül almak üzere Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ve proje ekibini sahneye davet ediyoruz. Sene 2025'te biz hala kadın erkek eşit mi diye konuştuğumuza göre bu durum çözülmemiş demek. Bu net. Rakamlara da baktığımız zaman bu durum çözülememiş demek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada hala konuşuluyor değil mi? Farklı sektörlerde kadınlar daha az maaş alıyoruz. Hatta bu Hollywood'da bile konuşuldu. Artık Sağır Sultan duydu bunu. Herkes konuşuyor. Bunu tabii ki bizim gibi projeler çözmede birer katkı sağlayacaklar ama tabii ki bizler tamamen böyle projelerle çözemeyiz. Burada bir toplumsal bakış açısının değişmesi ve kitlelerin bunu değiştirmeye istekli olması gerekiyor. Kadınların, maalesef ben de kendimden çok yaşadım, çok iyi olduğunuzu göstermek için çok fazla çalışmanız gerekiyor. Çünkü 1-0 bence arkada başlıyorsunuz. Benim yanında oturduğum erkekten tek fark belki saçım, vücut şeklim vesaire olabilir ama kafamızın içiyle ilgili bence herhangi bir eşitlik sorunu olduğunu düşünmüyorum. Artık insanların bu seviyeye gelmesi gerekiyor. Kadınlara düşen rol ise bence artık bunu birazcık çaresizlik olarak yansıtmak değil de tam tersi şekilde yansıtmak gerekiyor. Ya ben bir kadınım, güçlüyüm, bu eğitimleri aldım, bu donanıma sahibim bugüne kadar. Ben buyum, katma değerim bu diye masaya ellerini biraz daha güçlü koymaları gerektiğini düşünüyorum.